Arkadaşlar iyi akşamlar. Evet, bugün MG4 ile bu gece ilk uzun menzil testimi yapıyorum. Buradan Ulaşlı'ya gideceğim, Gölcük tarafına. Orada bir 10 dakika durduktan sonra İzmir-İstanbul otobanından Dikili'ye kadar gideceğim. Edremit'ten çıkıp buradaki yol yaklaşık 500 kilometre. 500 kilometrenin de 300 kilometresi otoban. Otobanda 120'nin altına hiç düşmeyeceğim. Zaten bilerek gece çıktım. Yol bomboş oluyor. Bir sürü de şarj cihazı var. 120'ye sabitleyeceğim, gideceğim. 3 tane biliyorsunuz şurada. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar. Yaklaştırmak da zor oluyor. 3 tane farklı yakıt tüketim değeri, işte hız, ortalama hızı gösteren veri var burada. Şimdi bir tanesini burada sıfırlayacağım. Ta artık bütün yolu gösterecek o bize. Bütün yol boyunca hani yavaş gittik, hızlı gittik. Onun yakıtı ortalaması, ne yaptığımız. Otobana girdiğinde arabayı fullleyeceğim. 120'ye sabitleyeceğim ve gideceğim. Onu da ayrı bir, ikinci bir nasıl diyeyim, artık o gösterge panelinde kaydını tutacağım. En sonlara bakacağız. Bakalım 120 km ile gittiğimizde sabit ne yakıyor? 500 kilometrelik bir yolu, çoğu otoban, yine hızlı gideceğiz. Karışık olarak ne yakıyor? Çünkü insanlar genelde 120 kilometreyi soruyor. Ben de 120 kilometreden başlamak isterim. Daha sonra 90, 100, 110, 130, 140, 150'ye kadar. Çünkü biliyorsunuz İzmir-İstanbul otobanında 140 hız sınırı. %10 geçebilince de %50 oluyor. Yani 150 oluyor. 150 kilometreye kadarki hızlarda ne kadar gidiyor yakıtı, daha doğrusu pili, bataryası, tek şarja ne kadar gidiyor? Ona bakacağız. Ara ara yine size bilgileri vereceğim. Arabayla ilgili hoşuma giden, gitmeyen şeyler var daha ilk günden, onları anlatacağım. Şarj istasyonunda şarj yaparken nasıl yaptığımı tekrar göstereceğim bilmeyen arkadaşlar için. Alanlar zaten biliyor. Yollarda bakalım başımıza bir şey gelmeden gidebilecek miyiz? Sıfır araba, çok bilinen bir araba değil Türkiye'de. Yani ben bile bir günde 2-3 tane hata buldum. Düzeltene kadar bayağı uğraştım. Onları da anlatacağım. Ama yazılımsal genelde. Neyse başlayalım. Hadi bakalım. Yol bilgisayarını sıfırladım. 3'ü de sıfır, bakın. From last charge dediği en son şarj ettiğimiz kısım. Artık onu da sıfırladım. Başka? From start. Bu en son gün içinde başladığınızı söylüyor. Tam anlamıyorum. Arabayı kapatıyorsunuz, bir daha başlıyorsunuz. Ama o gün sürdüğünüzü hesaba katıyor. From start değil de sanki o günlük gibi bir şey. Anladığım kadarıyla. Tam çözemedim. Bu da toplam kilometreydi. Bunu da sildim. Aracın toplam kilometresi arkadaşlar aldığımdan beri şu anda 133 kilometrede araç. Yani yepyeni, pil sağlıklı. Tam test edilecek şekilde 100 kilometrede yaptım. Bir kere de hafiften şarj ettim. Pil kendine hafiften geldi. Artık yolda bakalım göreceğiz. Tabii ki birkaç şarjdan sonra pil daha iyi performans göstermeye başlayacak ama biz yeniyken ne performans gösterdiğini şu anda ölçeceğiz. Hadi bakalım. Şu anda hava durumu İstanbul'da 29 derece. 437 kilometre görünüyor ama araya ben bir 70 kilometre daha ekleyeceğim çünkü Gölcük'e döneceğim için. Onun dışında arkadaşlar klima açık gideceğiz. Yani çünkü çok sıcak. Arabanın içinde şu anda durdurdum sesi gelmesin diye ama alnımdan ter akıyor. Ayrıyeten biliyorsunuz yükseklikte etkiliyor. Şu anda Siridur. 37 metre yükseklikteyiz denizden. Deniz seviyesinden biliyorsunuz inip çıktıkça, yükseldikçe ve alçaldıkça etkiliyor. Yükseklere çıkınca yine bilgi vereceğim. Evet, artık başlıyoruz arkadaşlar. Şarj cihazı 180 kW'lık bir Zes'in şarj istasyonu daha doğrusu. Taktım %41'den, bakalım kaç dakikada olacak. İyi güç veriyor. Biliyorsunuz Luxury versiyonu 140 kWh kadar alabiliyor ve şu anda 140'a doğru yaklaşıyor. Bakalım kaç alacak, biraz bekleyelim. 134 oldu. Bayağı hızlı da olacak anlaşılan. Ben bu arada gidip bir kahve alayım kendime. Doldurduktan sonra yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Oo, 136, 137. Şöyle bakalım biraz daha. Güzel. Şarjımız oluyor. %50'yi geçtik bile. Şu Luxury'deki şu arka tasarım, şu ışıklar efsane görünüyor. Çok iyi. Bakın şuna. Tavanı da kaplattım. Biliyorsunuz artık yeni Luxury'ler tavan siyah gelmiyor. Onun videosunu çektim artık. Zaten kaplamacıdayken paylaşacağım. Evet, kendini belli bir süre sonra kapatıyor. Araçta olduktan sonra yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 40 kW'dan yani %40'dan %97'ye 49 dakikada çıktı. %80'den sonra çok yavaşlıyor. Bakın şu anda 4.4 kWh düştü. Demin 140'a kadar çıkmıştı. Yani uzun yolda %10'dan 80'e de şöyle yani veya %10'dan %100'e diyeyim. 1 saat.
Bir saatinizi harcayacaksınız. Arkadaşlar neden bilmiyorum ama benim bütün verilerimi sıfırladı şarj edince. Şuna bakar mısınız? Kötü oldu. Bütün sürüşün verilerini bulamamış olacağız. Çok uyuz oldum. Artık yazılımla mı alakalı bir şey bilmiyorum. Şarj olduktan sonra bütün verileri sıfırladı ve %97'den fazla şarj olmadı. Büyük ihtimalle ben şu anda ilk defa %100'e getirdim aracı. İkinci hızlı şarjım ama hiç %100'e getirmemiştim. Piller kendine gelmediğinden olabilir. %97 ile göreceğiz bakalım ne kadar gideceğini 120 km hızla. Elimden geldiği kadar 120 kilometre tutmaya çalışıyorum. Şu anda 106 kilometre ortalama hızım var. Yani sabahın 4.30'u ve bu saatte yollar acayip kalabalık İzmir-İstanbul otobanı. Daha yeni açılmaya başladı. Bir 50 kilometredir geldim. Pardon 40 kilometre gelmişim. Şu anda gördüğünüz gibi 106 kilometre ortalamayla 10 saatte 19.3 kW pardon 100 kilometrede 19.3 kWh saat 4 kWh saat gösteriyor. 41 kilometre yol geldik. 371 giderim var diyor. Göreceğiz yani ama bana gayet iyi geldi çünkü çok tırmanış var bu yolda. Mesela şu anda demin 255 metredeydim. Şimdi 73 metreye inmişim yükseklik. İstanbul'dayken 37 idi mesela. Ve bu yolda bilenler bilir acayip rüzgar var. Yani rüzgar sesini duyuyor musunuz bilmiyorum ama camı şöyle açtığımda nasıl bir rüzgar giriyor içeri inanılmaz, efsane. Bu yol hep böyle maalesef. Bakın zaten rüzgarlı işaretleri de var. Bilmiyorum işaretleri gördünüz mü? Yolun kenarlarında vardı. Ama çok iyi performans gösteriyor şu ana kadar araç. Ben bu kadar beklemiyordum açıkçası. Neyse devam edelim bakalım. 100 kilometreyi geçtik. Şu anda 101. kilometredeyim. Elimden geldiği kadar 120'de tutmaya çalışıyorum ama sabahın 4'ünde bile deli gibi trafik var. 5'inde anlamış değilim. Şu anda 119 kilometreye gidiyoruz mesela. 101 kilometre gittik. Ortalama hızım 107 kilometre. 120'yi tutmaya çalışırken en fazla 107'de kalabildim. 19.8 kWh saat. Yani bu şekilde 300 kilometre gibi bir yol gidiyor olması gerekiyor bu aracın 120 kilometre hızla. Bakalım göreceğiz, biraz daha gitsin. Merhaba arkadaşlar. Evet 209.4 kilometre geldim. 120 kilometre hızı tutturmaya çalıştım. 111'de ama aracı şimdi durdurduğum için biraz beklediğim için 110'a düştü o. 111 kilometre ortalama hız elde ettim. 20.6 kWh saat her 100 kilometre için. Ve %97'den başladığımızı hatırlatayım. Çünkü %97'nin üstünü doldurmamıştı cihaz. %97 ile yani %100 ile arkadaşlar 300 kilometremiz var bu araçla. 120 kilometre hızla çok güzel. Yani ben elimden geldiği kadar öndeki araçları hep geçtim. 120'yi tutturmaya çalıştım. Normal kullanımda 300 bile geçer ki bu yolda acayip rüzgar var. Bilenler bilir, dev gibi rüzgar gülleri var zaten elektrik üretmek için. Bakın gittikçe zaman geçtikçe düşüyor. Yani ben gayet memnunum performansından. Tek şarjda 300 km 120 km hızla gitmek gayet iyi. Normalde ben hani uzun yola gittiğimde dizel aracımla 100-103 km yapardım ki 150-160'lara hep basardım. Özellikle Kastamonu tarafına giderken. İyi yani uzun yol yapılır. MG4 Luxury uzun menzil versiyonuna çok güzel uzun yol yapılıyor yani. Hiç sıkılmadan yaptım. Ve gördüğünüz gibi 209 km 1 saat 55 dakika sürmüş.